İki tane silindirim var. Bu silindirler selenoid uyarılı yay geri dönüşlü valflerle kontrol ediliyor ve ben burada A artı, B artı, B eksi, A eksi çalışmayı yapmak istiyorum. Burada birazdan göreceksiniz bir sinyal çakışması var. Bu sinyal çakışmasında ne yapmam lazım? Önlemem lazım. Sinyal çakışmasından kastım aynı çalışma şartı iki kere oluşacak ve bu çalışma şartlardan sadece bir tanesinde benim silindirimin istenilen hareketi yapması lazım. Bunu program üzerinde kullanacağımız memory bitlerle engelleyeceğiz. Enerji bitimi oluşturdum. Start'a basılmışsa yani M00 enerjilenmişse birinci silindir A silindir gerideyse yani input 0.2 kapalıysa ikinci silindir gerideyse yani input 0.4 kapalıysa benim A silindirim artı hareketini yapsın yani Q00 çalışsın. Burada Q00 ile iki tane sensörü mühürleme yapıyorum. Nedeni şu. Harekete başladığında zaten input 02 oradaki kontağını açacak. B de artı hareketini başladığında input 04 kontağını açacak. Bu sefer Q00'ın enerjisi kesilir. Bunu enerji tutabilmem için benim oraya mühürleme yapmam gerekir. Burada garip bir şart daha oluşuyor. Input 04'ünde normalde kapalısını kullanıyorum. Hayda bu nasıl oldu? Bu sefer benim A eksi hareketini yapabilmem için Q00'ın enerjisinin kesilmesi lazım. A eksi hareketi ne zaman oluyor? B eksiden sonra yani B yerine geldiğinde. O zaman B yerine geldiğinde buradaki input 04'ü açacak ki ne olacak? Benim Q00'ın enerjisini kesin. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Buna şimdilik isim vermiyorum. Devam ediyorum. B artı hareketini yapması lazım. B artı hareketi ne zaman yapacak? Birinci silindir dışarı çıktığında yani A artı hareketini yaptığında İkinci silindir yani B silindiri gerideyse ne yapacak? B ileri hareketini yapacak, artı hareketini yapacak. Yine buradaki iki tane sensörde ben mühürlüyorum. Buradaki aslında input 0.3 A silindiri dışarıdaki sensörü B'den sonra geri gelecek. Çok önemli değil. Ama buradaki input 0.4 sensörü önemli çünkü B artı hareketini yaptığında silindir input 0.4 burada kontağını açacak ve Q0.1'in enerjisini kesecek. Dediğim gibi prensip olarak bunları bu şekilde mühürledim. Input 0.3 bu ne? A silindirinin dışarıdaki sensörü. A eksi hareketi B eksiden sonra yapacağı için bu kontak aslında kapalı konumda kalacak. Ama prensip olarak buradan aşağıya mühürleme attım. Peki B silindiri ne zaman eksi hareketini yapacak? Input 0.5'te yani dışarı çıktığında. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Q01'in enerjisi kesilip B silindiri geri gelmeye başladığında evet input 03 dışarıda. Input 04 ne? B silindirinin iç sensörü bu sefer B eksi hareketi yapıp input 04'ü kapadığında A eksiği beklemeden tekrar dışarı çıkacak. O nedenle burada kontağı da isimlendirmiyorum. Devam edelim. Network 3'teki Q0.1'in önüne bir körleme yapmam lazım. Yani birinci şartta çalışacak ama ikinci şartta çalışmayacak. Bunu ne zaman devreye sokayım? B silindiri dışarı çıktığında yani input 0.5'e çarptığında burada bir tane M0.2'yi devreye alsın ve bunu mühürlesin. Çünkü sensörden kurtulacak B eksi hareketi sırasında. Bu peki ne zaman devre dışı kalsın? Şimdi ne olacak? B silindiri dışarı çıktı. Input 0.5'i kapadı. Input 02 A silindiri zaten dışarıda kapalı ve M02'yi devreye aldı. Yani A dışarıdayken B de dışarı çıkınca M02'yi devreye aldı. Bunu ben Q0.1'in önüne niye koyacaktım? B eksi hareketini yaptıktan sonra A eksi hareketini beklemesi için. B artı hareketini yaptığında M02'yi devreye aldı. Yukarıdaki kontağını açtı. B eksi hareketini yapınca tekrar bu kontak açık olduğu için artıya yapamadı. A eksiyi beklemek zorunda kaldı. A eksi ne zaman bitecek? A eksi A silindiri geri gelip buradaki input 0.2 kontağını açtığında M0.2 enerjisi kesilecek ve yukarıdaki Q02'nin önündeki kontağını açacak. Şimdi bir de nerede sıkıntım vardı? Network 2'de. Oradaki sıkıntı neydi? A eksi hareketi için Q0.0 devre dışı bırakamıyorduk. Q0.0 ne zaman devre dışı kalacak? Input 0.4 kapandığında ama aynı zamanda da o onun çalışma şartıydı. Yukarıdaki Merker 02'yi kullanayım tekrar. Yine sensörleri de kullanabiliriz ama hazır Merker 02 var. M02 B silindiri eksi hareketine başladığında devreye giriyordu ve A silindiri eksi hareketi yaptığında devreden çıkıyordu. Yani bu dönüşte devreye giriyordu. B silindirin dönüşünde devreye giriyordu. B silindiri dönüşe geçti. M02 var. Eksi hareketini yaptı ve input 04'e çarptı. Yani ne oldu? İlk giderken değil
ikinci geldiğinde M03'ü devreye aldı. Bu kısmı tekrar açıklayayım. M0.2 B silindiri eksi hareketine başladığında devreye giren ve A silindiri eksi hareketini tamamladığında devreden çıkan bir hafıza elemanıydı. B silindiri geri dönmüş ya da dönüyor. M02 kapalı ve geri dönüp input 04'e çarptığında M03'ü devre alıyor. Bu sefer ne oluyor? Q00'ın önündeki input 04 çalışma şartını sağlıyor ama durdurmak için B silindirinin geri dönüp yerine oturduğu input 04 anında devreye giren M0.3'ü kullanıyoruz.